Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana en sık sorulan sorulardan orkidelerin tomurcuklarının zamanla sararıp tomurcuklarını açmadan dökülmesinin ve çiçek açtıktan kısa bir süre sonra orkide çiçeklerinin dökülmesinin sebepleri nelerdir? Bununla ilgili sorularınızı bugün cevaplamaya çalışacağım. Orkidede çiçek dökülmesi ve sararması ile ilgili 3 başlık altında topladım bu konuyu. Şimdi sizlere en önemli maddeden başlayalım. Orkidede çiçeklerin solmasının ve dökülmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ve en sık yapılan hatalardan bir tanesi orkideniz çiçekli ve tomurcuklu iken orkidenize saksı değişimi yapmak. Yeni alınan bir orkide eğer tomurcuklu ise ve çiçekli ise kesinlikle saksı değişimi yapılmaz. Ya da kendi evinizde beslediğiniz, kendi büyüttüğünüz bir orkideniz ise yine aynı şekilde çiçekli ve tomurcuklu iken kesinlikle saksı değişimi yapılmaz. Peki saksı değişimi yaparsak ne olur? Kısa süre sonra çiçeklerinin solmaya başladığının ve özellikle yapraklarının yumuşamaya başladığını hemen sizler de gözlemleyebilirsiniz. Çünkü bu çok sık rastlanan bir durum. Yeni alınan orkidenin saksısının içinde sünger olduğu için bunun çiçeğe zarar verdiğini düşünüp hemen saksı değişimi yapılmaz. Çünkü çiçeğe zarar veren içindeki sünger değildir. Aksine yeni alınan bir orkide daha ortam ısısına, ışığına, nemine alışmamışken orkideye yapılan saksı değişimidir. Orkidenin tomurcuklarını dökmesinin ikinci sebebi ise çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörler dediğimiz yani orkidenin büyüdüğü ortamın sıcaklığı, ışığı ve nemi çok önemlidir. Yani hava sıcaklığına, ışığına ve nemine dikkat etmezsek orkidemizde bu tarz problemlerle karşılaşabiliriz. Birinci olarak sıcaklıktan bahsedecek olursak orkideler ne aşırı sıcaklıkları ne de çok soğuk ortamları sevmezler. Yani 18 derecenin altındaki soğuk havalarda ve 29 derecenin üzerindeki çok sıcak havalarda orkidelerin gelişiminin çok yavaş olduğunu ve büyümediğini gözlemleyebilirsiniz. O yüzden orkidenizi özellikle kış aylarında pencere kenarına koyuyorsanız kesinlikle pencereden çok soğuk gelip gelmediğini mutlaka kontrol edin. Ya da orkidenizi kalorifer peteklerinin hemen üzerine koyuyorsanız yine aşırı sıcaktan dolayı orkidelerinizde bu tarz problemler gerçekleşebilir. Orkideniz için en ideal ortam sıcaklığı 20 ve 24 derecedir. Bu sıcaklıkları ayarlayıp orkidenizin çiçek dökmesini engelleyebilirsiniz. Özellikle orkideler sürekli değişen ortam sıcaklığında çok çabuk çiçek değiştirirler. Yani orkideniz eğer sürekli aynı ortamda kalıyorsa ve tomurcuk açmaya başlayıp çiçek açmaya başladıysa ve siz odasını bile değiştirirseniz orkidenin oda değişiminde bile tepki olarak tomurcuklarının sararmaya başladığını ya da dökülmeye başladığını rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden orkidenizin ortam sıcaklığını mutlaka sabit tutun ve sürekli değiştirmeyin. Orkideleri etkileyen diğer çevresel faktör ise ışıktır. Orkideler için ışık çok önemlidir. Orkideler özellikle gündüzleri en az 12 ya da 14 saat ışık alması gerekiyor ve bu ışığı mutlaka özellikle yapraklarından alması gerekiyor. Çünkü orkideler için yapraktan ışık almak orkidenin tomurcuk ve çiçek açması için çok önemlidir. Eğer yeterli ışığı orkideler alamazsa maalesef yapraklar gerekli fotosentezi yapamayacaktır. Bu da ne demek oluyor? Orkidenin yaprağına yeterli ışığı almadığı için çiçeklerine ve tomurcuklarına yeterli besinler ve su iletimi olmayacaktır. O yüzden orkidelerinizi mutlaka pencere kenarına yakın bir yere konumlandırın ve özellikle orkidelerinizi
güneye ya da doğuya bakan pencerelere doğru konumlandırırsanız orkideleriniz daha fazla ışık alacaklardır. Zaten yeterli ışık almadığı zaman da orkidenin büyümediğini ve çiçek açmadığını görebiliyoruz. Özellikle geçici ve kısa süreliğine sabah güneşi ya da ikindi güneşi alan bir odanıza sürekli koyarsanız orkidenizi hem çiçek sayısı daha fazla olur hem de daha fazla yeni tomurcuklar açar. Orkidelerin çiçeklerini dökmesinin diğer sebeplerinden bir tanesi ise çevresel faktör olarak nem. Orkideler için nem çok önemlidir. Eğer orkide büyütüyorsanız mutlaka orkidelerin sağlıklı büyümesi için yani gündüz en az %50, gece de en az %70 civarında nemli bir ortamda bulunması gerekiyor. Eğer orkidenin bulunduğu ortam yüksek sıcaklık varsa ve düşük nem varsa bunun sonucu olarak yapraklarda kurumalar ve yırtılmalar çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ya da eğer nem çok yüksek, sıcaklık düşükse bu da yine orkidede bir takım hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden orkideyi sulamayı düzenli olarak ihmal etmeyin. Orkidenin nemi için sulama çok önemli. Sulamayı da mutlaka köklere bakarak yapın ve orkidenizin özellikle nemini sağlamak için yapraklarına ara sıra su püskürterek nemini sağlayabilirsiniz. Fakat yaprakları günlük olarak su püskürttüğünüz zaman bu suyun gövdeye ve özellikle yaprak aralarının diplerine girmemesine dikkat edin ki farklı hastalıklar oluşmasın. Ve tomurcukları da bakın bu şekilde eğer sararıyorsa bu nemin az olmasından kaynaklanabilir. O yüzden tomurcukları da günde bir kere su püskürtebilirsiniz. Fakat direkt çiçeklere kesinlikle su püskürtmeyin. Yoksa çiçeklerde lekeler oluşmaya başlar. Bu şekilde nemi de sağlayabilirsiniz. Evet, en son 3. maddemize geldik. Orkidenin çiçeklerini dökmesinin sebeplerinden bir tanesi de bir takım hastalıklar ya da böceklerden kaynaklanıyor olabilir. Bu hastalık bir mantar hastalığı olabilir ya da unlu bit, trips böceği gibi eğer bir takım haşereler orkidelerinizde varsa maalesef bunlar da orkidelerinizin tomurcuklarının dökülmesinin en büyük sebeplerindendir. Orkidenizde mantar oluşumunun sebebi ise fazla sulamalardır. O yüzden kesinlikle sulamayı köklere bakarak yapın. Eğer sulamayı köklere bakarak yapmazsanız fazla sulama orkidenin gövdesinde zamanla kararmalar, yapraklarda sararmalar ve tomurcukların kısa süre içerisinde sararıp dökülmesine sebep olacaktır. Diğer unlu bit hastalığı ise bu da yine orkidelerde çok sık görülen bir bittir. Bunun nedeni ise genelde yeni alınan orkidelerde daha çok oluyor. Genelde yaprak altlarında ve diplerinde beyaz tabakalar eğer görüyorsanız ya da beyaz böcekler görüyorsanız bu unlu bit olabilir ve bulaşıcıdır. Yine aynı şekilde orkidelerinizin gelişimini engeller ve kısa sürede solmasına sebep olur. Yine orkidelerde en sık rastlanan maalesef diğer bir haşere türü ise trips böceği. Trips böceği genelde birçok orkidede olabiliyor. Özellikle yeni alınan orkidelerde. Bunu nasıl fark edebilirsiniz? Eğer orkidenizin yapraklarının altında beyaz parlak damlacıklar varsa ama yapışkan ise ya da tomurcuklarında, dallarında beyaz yapışkan damlacıklar varsa bu orkidenizde trips böceği olduğunu gösteriyor. Ve bu böcek maalesef çok bulaşıcı bir böcek. Bütün çiçeklere bulaşmasına, bütün orkidelere bulaşmasına sebep oluyor. Buna da hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Bunu nem yağı ile ya da limon suyu ile orkidelerinizi yapraklarını silerek bu böcekten de kurtulabilirsiniz. Eğer orkideniz tomurcuklarını döküyor, çiçeklerini döküyorsa mutlaka bunun altında yatan bu hastalıkların olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bazen de bu sebeplerin hiçbiri olmadan orkideler çiçeklerini dökebilirler. Bunun nedeni ise orkideler en az 6 ay ile 1 yıl arasında çiçekli kalabiliyorlar. Eğer aylarca çiçekli kaldıysa orkideleriniz ilk çıkardığı çiçekten itibaren solmaya başlar. Bu da gayet normaldir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur.
Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelen yeni videolarımdan haberdar olabilmek için sağ köşedeki zil sesini açık konumuna getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.